Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun başkasının yuvasını mezara çevirip üstüne kümelenen kansız ruhlara lanet olsun. Lanet olsun. Zalimin yüzüne gülüp masumu diri diri gömenlere lanet olsun. Lanet olsun. Zulme iman eden imansızlara. Merhaba dostlar. İşte yine bir yerli film bilinmeyenler videosunda birlikteyiz. Yanınıza bir bardak su almanızı öneriyorum. Çünkü anlattıklarımı duyduğunuzda korkmanın yanı sıra çok ama çok şaşıracaksınız. Ufak bir hatırlatmada tüm bu anlatılanların iddiadan öte olmadığını söylemekte fayda vardır. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Şaşkınlığınızı yorumlarda okumaktan keyif alacağım. Sevgiler. Bu arada Cadılar Bayramınız kutlu olsun. İlginiz ve alakanız beni çok mutlu ediyor. Özellikle bu filmi yorumlarda çok istediniz ve zaten uzun süredir üzerinde durduğum ve araştırmalarımı ona göre sürdürdüğüm, devasa bilgilere ulaştığım film hakkında bilinmeyenler videomuz başlıyor. Dabbe 6. Mukadder Yaman bir gece aniden yaşamını yitirir ve adli tıp raporlarına göre ölüm nedeni beyin kanaması olarak kaydedilir. Ancak Mukadder'in ölümü sırasında annesinin yanında olan kızı Ayla bunun bir cinayet olduğuna inanmaktadır. Ayla'ya göre bu cinayetin faili farklı boyuttan varlıklardır. Ayla'nın bu iddiasını psikolojik bir travma olarak değerlendiren Doktor Zeren konuyu çözmek amacıyla nöroloji uzmanı olan arkadaşlarından yardım ister. Fakat yapılan tıbbi tetkikler sonucunda herhangi bir sorun bulunamaz. Bu esnada Ayla'nın davranışları giderek tuhaflaşır ve çevresindekiler onun akıl sağlığından şüphe etmeye başlar. Ancak tüm bu olayların arkasında tehlikeli ve korkunç bir cin topluluğu olan Cühenna Cin kabilesi yer almaktadır. Bu kabile aileyi ve onların sırlarını içine çeken karanlık bir güç olarak karşımıza çıkar. Film Cühenna cinleriyle bağlantılı ürpertici olayları ve Ayla'nın bu korkunç kabusla mücadelesini anlatır. Dostlar, çok tehlikeli ve korkunç bir kabileden bahsediyorum. Kabileyle ilgili bilgileri videonun ilerleyen dakikalarında sizlere anlatacağım. Film çekimlerinde neler yaşanmış? Gelin önce bir ona bakalım. Özellikle gece sahnelerinde sıkça yaşanan ani elektrik kesintileri ekibi zor durumda bıraktı. Teknik ekip ne kadar kontrol etse de bu kesintiler bazı kritik sahnelerin çekimlerini geciktirdi ve çekimlerde gizemli bir atmosfer yarattı. Birkaç ekip üyesi çekimler süresince kabuslar görmeye başladı. Bu rüyalarda filmdeki Cühenna cinlerine benzer varlıkları gördüklerini söyleyen kişiler uyandıklarında huzursuz olduklarını ve kendilerini takip eden bir varlık hissine kapıldıklarını dile getirdiler. Bu durum film ekibinin ruh hali üzerinde de önemli bir etki yarattı. Çekim setinde kameralar ve ışıklar gibi ekipmanların yerlerinin değişmiş veya farklı açılarda bulunduğu sıkça rapor edildi. İlk başlarda ekibin biri oynadı sanılsa da olaylar tekrarlanmaya başlayınca herkes işin aslını sorgulamaya başladı. Çekimlerin sürdüğü bazı gecelerde ekip boş koridorlardan ve odalardan gelen fısıltı ve inilti sesleri duyduğunu belirtti. Bu seslerin kaynağı tespit edilemedi ancak çekimler sırasında gerginliği daha da arttırdı. Bazı gece çekimlerinde setin uzak köşelerinde tanımlanamayan gölge figürleri gözlemlendi. Ekipten bazıları bu figürlerin tam olarak insan boyunda olmadığını, daha kısa ve daha hızlı hareket ettiklerini fark etti.
Kamera bu figürleri kaydedemediği için ekip yaşananları kendi aralarında konuşarak açıklamaya çalıştı. Filmde doğaüstü detayların otantik olması için yönetmen Hasan Karaca da bazı sahnelerde Türkiye'nin ünlü cinci hocalarıyla görüşüp onlardan bilgi aldı. Hatta çekimlerde kullanılan bazı tılsımlar ve dualar bu hocaların önerileri doğrultusunda gerçek anlamda koruyucu olarak kullanıldı. Filmin ses kayıt ekipmanı özellikle Ayla karakterinin içine cinlerin girdiği sahnelerde garip bir şekilde çalışmaz hale geldi. Normalde kayıtta sorun yaşanmayan mikrofonlar tam o sahnelerde bilinmeyen bir cızırtı veya uğultu sesiyle doluyordu. Ses teknisyenleri defalarca ekipmanı kontrol etmelerine rağmen bu seslerin nedenini bulamadılar. O sahneler sonunda tekrar çekilmek zorunda kaldı. Bazı oyuncular filmin en korkutucu sahnelerinde yoğun baş ağrıları, mide bulantısı ve titreme gibi rahatsızlıklar yaşadı. Setin sağlık görevlileri bile bu ani rahatsızlıkları açıklayamadı. Filmde psikiyatr Celal özellikle bazı doğa sahnelerinde kendini çok kötü hissettiğini ve bir daha böyle bir filmde oynamak istemediğini belirtti. Çekimlerin yapıldığı köydeki bazı yaşlı köylüler ekibi uyararak filmin bazı sahnelerini çekmemelerini önerdi. Bu sahnelerde kullanılan bazı eski dualar ve ritüellerin gerçekten cinleri çağırabileceğini söylediler. Ekibe özellikle cinleri kızdırabilecek sahnelerden uzak durmaları gerektiğini defalarca belirttiler. Yönetmen Hasan Karaca da bazı sahnelerde oyuncuların gözlerinin farklı bir şekilde parladığını ve bu görüntüyü beğenmediğini dile getirdi. Çekim esnasında bazı sahnelerde oyuncuların gözlerinde yansımalar ve farklı ışık oyunları olduğu fark edildi. Bu olaylar tekrar yaşandığında ise yönetmen oyuncuların rahatsız hissetmemesi adına konuyu fazla açmadı. Peki bu Cühenna kabilesi nasıl bir kabiledir? Gelin birlikte bir inceleyelim. Cühenna kabilesi o kadar korkunç bir kabile ki diğer kabileler bile bu kabileden nefret ederler. Bu kabilede asla iyi bir varlığa denk gelemezsiniz. Tüm kabile insanlardan nefret eder. Büyü yapan kişilere destek çıktıkları söylense de karşılığında korkunç şeyler yapmaya zorlarlar. Ve bunu yapmayı reddedince illüzyon ile yine de yaptırırlar. Emirlerine uymadığınız andaysa ya korkunç bir ölüm ya da delirme evresi sizi bekliyor demektir. Cühenna cinlerinin kökeninin çok eskiye, hatta cinler aleminin ilk dönemlerine kadar dayandığına inanılır. İslam inançlarına göre cinler tıpkı insanlar gibi farklı kabileler halinde yaşar ve her kabilenin kendine özgü güçleri, karakterleri vardır. Cühenna kabilesi ise korku ve kaos yaratmada oldukça mahir ve diğer cinlerden daha vahşi bir yapıya sahiptir. Cühenna cinlerinin koyu renkli, çarpıcı gözlere ve ürpertici bir görünme sahip oldukları rivayet edilir. Onların varlığı çevresindeki insanlara soğukluk, huzursuzluk ve ani korku hissi verebilir. Cühenna cinlerinin insanlara musallat olmalarının başlıca nedeni insanların istemeden de olsa onların sınırlarına girmesi ya da belirli kuralları ihlal etmesidir. Örneğin terk edilmiş ya da lanetli olarak bilinen mekanlarda bulunmak, bilinçsizce yapılan ruh çağırma ritüellerine katılmak veya belirli gecelerde, özellikle Perşembe ya da Cuma gecesi onların yaşadığı yerlerde dolanmak Cühenna cinlerini kızdırabilmektedir. Cühenna kabilesine mensup bir cin bir kişiye musallat olduğunda kişi hem fiziksel hem de ruhsal anlamda ağır etkiler yaşar. Bu kabileye dair sembollerin ya da onların isimlerinin açık bir şekilde söylenmesinin bile riskli olduğu kabul edilir. Çünkü bu tür çağırmaların istenmeyen bir varlığı çekebileceği düşünülür. Evet dostlar, bu kadar bilgi yeter diye düşünüyorum. Çünkü bu kabile gerçekten ciddi manada tehlikeli.
Uyarımı tekrar yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Etkilenen arkadaşlar derhal videomu kapatabilir. Şimdi gerçekler neymiş? Adım adım ve olayları anlayarak gideceğiz. Bu videoda detaylara o kadar çok yer vereceğim ki şimdiden herkesin bilgisine. Anadolu'da bir köy ismi geçiyor fakat bu köy ismi bilinmiyor. Adı da hiçbir raporda geçmiyor. İddialara göre Kambur Cuma'nın yaşadığı bu köy bazı anlatılarda onun mezarlık ya da terk edilmiş yerlerde büyü ritüelleri yaptığına inanılmaktadır. Rivayetlere göre büyü yaparken kullanılan bazı özel eşyalar, kemikler, kan, siyah mumlar gibi ve gizli sözcükler yardımıyla ruhani varlıkları çağırarak belirli kişilere hastalık, mutsuzluk veya talihsizlik gibi etkiler göndermektedir. Hatta bazı köylerde özellikle hastalık veya ani ölümler gibi olayların ardından Kambur Cuma'nın adı anılmaktaymış. İnsanlar onu sorumlu tutarmış. Filmde görünen görünümü kamburu ve sağ gözü diğerinden farklıdır. Anlatılanlara göre sağ gözünde anlaştığı bir cin yaşarmış ve bütün anlaşmaları o şekilde yaparmış. Bir başka iddiada ise Kambur Cuma'nın kendisine başvuran kişilere intikam büyüleri yaparak yardım ettiği, sevmediği ya da ona zarar veren kişilere karşı büyü yaparak intikam aldığıdır. İnsanların özellikle de geceleri onun adını anmaktan çekindikleri, ismiyle çağırmanın bile kötü ruhları çekebileceğine inanıldığı aktarılmaktadır. Şimdi buraya kadar bu kişilikle ilgili bilgileri bir kenara koyalım. İleride tekrar nasıl bu olaya karıştığına dönüş yapacağım. Rivayete göre İran'da Soğuk Savaş zamanında rejimden hemen sonra kaçmış bir kadın vardı. Destekebir köyünden Türkiye'ye gelen Firdevs Tahiri, bu kadın güçlü ve ayakta bir şekilde durmuş masum bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Demin bahsettiğim ismi belli olmayan köyde Erdal adlı bir adamla evlenir. Ancak Firdevs'in mutluluğu çok kısa sürmüştür. Kocası Erdal ile ilişkisine imrenerek bakan Mukadder Yaman, Erdal'a sahip olma arzusuyla adeta kasıp kavrulur. Firdevs'e karşı korkunç bir kıskançlık duyar. Mukadder Firdevs'i devreden çıkarmak için ona kara büyü yaptırır ve köyün dışına doğru dağ başında yaşayan Kambur Cuma'nın evine gider. Amacı ise gayet basittir. Firdevs'e dehşet bir büyü yaptırarak onu kocasından ayırmak ve kendisine Erdal'ı aşık etmektir. Kambur Cuma o dönemde köyde hep ilkleri denemek isteyen ve cinlerle yaptığı korkunç anlaşmaları kendisine gelen birçok ziyaretçiye musallat eder. Hatta bazı anlatılarda yaptığı anlaşma sözde kendisini kamburluktan kurtaracağına inandığı bir bakış açısıdır. İşte Mukadder de bu büyüyü yaptırırken öyle içten bir büyü yaptırıyor ki Kambur Cuma bunu fırsat bilerek en tehlikeli kabileyle anlaşma sağlıyor. Tabii ki filmde de adı geçen kabile olan Cühenna kabilesidir. Firdevs Tahiri öyle korkunç şeyler yaşıyor ki bazı anlatılarda kadının ölümünde hocalar dahi yüzüne bakamamış. Öyle korkunç bir hale dönmüş ki iddialara göre gözleriyle dişleri adeta yer değiştirmiş. Bu kadar anlatabiliyorum. Gerisini siz hayal edin dostlar. Kadın hayatını kaybediyor. Tabi Mukadder amacına ulaşıyor. Anlatılanlara göre Mukadder ve Erdal köyde evleniyor. Olaylardan kısa bir süre sonra köyden şehire taşınıyorlar. 1990'ların başında Erdal sebebini dahi bilmediğim, o kadar araştırmama rağmen bulamadığım bir şekilde hayatını kaybediyor. Yine yıllar geçiyor. Zeren rutin hayatına devam ederken bir gün bir mektup alıyor.
Mektup isimsiz fakat büyüdükleri köyde yaşayan birisinden olduğunu biliyor. Mektupta diyor ki köye gelmelisin. Senin hayatını ilgilendiren bir sır var. Bakın dostlar, bu bilgiler uzun süre araştırmalarım sonucu sizlere sunduğum bilgilerdir ve dikkatinizi sürekli çekmek istediğim, üstüne basa basa ısrarla vurguladığım bir nokta var. Bunlar tamamen iddiadır. İnanıp inanmamak sizlere kalmış bir konudur. Devam ediyorum. Firdevs'in kızı Zeren köye gidiyor. Annesinin ölümüne dair detayları bir kadından öğreniyor. Kadın orta yaşlarda ve o dönemde türlü türlü büyücülük işleriyle uğraşan bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Zeren'e verdiği mektupta kadının demesine göre yıllar önce buralarda Firdevs adında bir kadın yaşamış, zamanında yaşarken kötü rüyalar görürmüş ve yardım etmesi için bu kadına gelmiş. Kadın yapılan büyünün o kadar şiddetli olduğunu ve yapılan anlaşmaya Cühenna cinlerinin dahil olduğunu öğrendiğinde hiçbir şekilde yardım edemediğini anlatıyor. Firdevs ölürken filmde anlatıldığı gibi video kaset değil, bir mektup bırakıyor ve o mektubu sadece o kadının okuyup Zeren'e, yani Firdevs'in kızına yıllar sonra yollaması için bir söz istiyor. Zaten Firdevs Tahiri bu mektubu verdikten kısa bir süre sonra ölüyor. Zeren bu mektubu okuduğunda öyle şoka giriyor ki adeta gözü dönüyor ve intikam hırsıyla yanıp tutuşuyor. Rutin hayatına kimselere bir şey fark ettirmeden devam ediyor. Zamanla o kadınla birlik oluyorlar ve büyü ritüellerini detayına kadar öğreniyor. Ve sizlere en can alıcı noktayı söylüyorum. Bahsedilen o kadın iddialara göre kim çıkıyor biliyor musunuz? Bitlisli Belkıs. Şoka girdiniz değil mi dostlar? İşte böyle. Ben de ilk öğrendiğimde afalladığımı hissetmiştim. Hadi videoyu bir durdur da kendine gel. Bir bardak su iç. Annesinin intikamını almak isteyen Zeren, Bitlisli Belkıs'la ritüellerle Cühenna kabilesiyle dehşet bir anlaşma yapıyorlar. Mukadder'i tamamen öldürmek ve mukadder karşılığında annelerine geri getireceklerine inanmaktadırlar. Burada okuyan kişiler ya da okumayan kişiler diye bir ayrım söz konusu değil dostlar. İnsanoğlu en tehlikeli varlık ve bir şeyi kafaya taktığında onu bir şekilde yapmak ya da yaptırmak için elinden geleni yapar ve inandığı yoldan asla dönmez. Ayla çocukluk yıllarında annesinin ölümüne şahit oluyor ve bu süreçte cinlerle ilgili travmatik olaylar yaşamaya başlıyor. Annesinin ölümü beyin kanaması olarak kayıtlara geçse de Ayla bu ölümü bir cinayete bağlıyor. Çünkü psikiyatrlarla yaptığı her seansta annesinin kara suratlılar tarafından öldürüldüğünü dile getiriyor. Zamanla Ayla'nın davranışları giderek tuhaflaşıyor. Çevresindekiler onun ruh sağlığının bozulduğuna inanıyorlar. Ayla'nın gördüğü halüsinasyonlar ve sıkça ortaya çıkan karanlık varlıklar onu her geçen gün daha da içsel bir dehşetin içine sürüklüyor. Ayla'nın içine düştüğü bu karanlık duruma Zeren uzunca bir süre seyirci kalıyor. Daha doğrusu Mukadder öldükten sonra Zeren Ayla'yı uzunca bir süre hiç arayıp sormuyor. Burada devreye herkesin filmde gördüğü Cafer giriyor. Evet, Cafer filmdeki gibi kötü biri değil, aksine Ayla'ya yıllarca sahip çıkan ve uzun süre onu psikiyatrlara götüren Erdal'ın kardeşi, yani Ayla'nın amcası olarak karşımıza çıkıyor. Ayla zamanla daha da kötüleşiyor. Hatta söylenenlere göre yattığı hastanede birçok doktora zarar veriyor ve kızı Cafer'e emanet ediyor. Dostlar, Ayla'nın durumu öyle bir kötü ki hastanede hiçbir doktor ilgilenmeme kararı alıyor. Bir psikiyatr Cafer'e
yıllar önce psikiyatrlığı bırakmış bir doktoru öneriyor. Hepinizin bildiği üzere o doktor filmdeki Celal karakteri olan doktordu. Gerçek ismini kesinlikle sormayın. KVKK yasasından dolayı bunu söylemeyeceğim. Doktor Celal olarak ismini zikretmeye devam ediyorum. Cafer Ayla'nın perişan haldeki durumunu düşünerek bu doktora gidiyor. Adam başta görüşmek istemese de Cafer'in çaresizliğini görüyor. Bakın burada çok sıradan gibi görünebilir ama Cafer Ayla'nın korkunç olaylarından öyle çok etkileniyor ki artık doktora yalvarıyor yardım etmesi için. Doktor Cafer'e yıllardır araştırdığı konuları dolaylı yoldan anlatmaya karar veriyor. Bir şekilde anlatıyor ve bu olaylar sonucunda Ayla'ya bir ritüel gerçekleştirmeye karar veriyorlar. Fakat bunu duyan Zeren olaylara müdahale ediyor ve Ayla'yı o şekilde evine aldırıyor. Ayla'nın yaşı o dönemlerde reşit olmadığı bir yaşta. Yani 15, 16 ya da 17 yaşlarında. Zeren Ayla'yı bir şekilde himayesi altına alıyor. Ayla Zeren'in yanında hiçbir şekilde travmatik durumla karşılaşmıyor. Yani Zeren'in yanında çok normal bir hayat sürmeye devam ediyor. Fakat Zeren o dönemde kocasıyla sıkıntılarını öğrendiği büyüler sonucunda öğreniyor. Yani gerçekte de aldatılıyor. İddialara göre Bitlisli Belkıs'la görüşmeye devam ediyor ve Cühenna kabilesiyle yaptıkları anlaşma sonucunda kabile bunlardan tam 4 tane ceset istiyor. Zeren artık öyle bir gözü dönüyor ki annesi Firdevs Taheri'yi hayata döndüreceğine inandığı için 4 cesedi de buluyor. Bunlardan ikisi bildiğiniz üzere kocası ve onun sevgilisi. Diğer ikisi ise anlatılanlara göre biri Cafer, diğeri ise köyden ismini bilmediğim birisidir. Zeren şehir dışında yaşadığı evinde anlatılanlara göre bir ritüel yapıyor. Tabi hepinizin bileceği üzere 4 boynuz büyüsüdür. Öyle ki bu büyü sonucunda Cühenna kabilesiyle yapılan anlaşmada tam 4 kişi orada ölüyor. Olaylar öyle tuhaf hale geliyor ki Doktor Celal bu süre zarfında önce eve geliyor. Zeren'le görüşmeler yapıyor fakat Cafer'in nerede olduğunu falan hiçbir şekilde öğrenemiyor. Doktor Celal Zeren'den şüpheleniyor. Çünkü Ayla Zeren'in yanında o kadar iyi rol oynuyor ki davranışları normal bir insanmış gibi oluyor. Aradan bir süre daha geçiyor ve Doktor Celal bir gün Zeren'e telefon açtığında Cafer'i ısrarla sormaya devam ediyor. Fakat Zeren çelişkili cevaplar verdiğinde Doktor Celal Cafer'in yaşadığı köye gidiyor. Tabii ki filmde adı geçen köye değil. Filmdeki çoğu verilen yerler kurgudur dostlar. Köyün ismini ben de bilmiyorum. Bilsem de zaten söylemezdim. Neyse. Doktor Celal köye gittiğinde köy halkına Cafer'i soruyor. Fakat Cafer'in yıllardır köye gelmediğini, en son Ayla'nın annesinin ölümünden sonra köye bir daha asla dönmediğini söylüyor. Doktor bir şeylerin ters gittiğinin farkına varıyor. Filmin sonunda Zeren ve Ayla'nın en son Diyarbakır otogarında göründüğü ibaresi yer alıyor. Buradan anladığımız kadarıyla köy Doğu Anadolu'nun bir köyü ve buraya dikkat dostlar. Celal'in iddialarına göre Zeren ve Ayla'yı tam Diyarbakır otogarında bir otobüse binerken görüyor. O hızla Zeren'in evine doğru yola çıkıyor. Eve geldiğinde kapıyı çalıyor fakat kimsenin açmadığını anlıyor. Hemen yakınlarda bulunan bir çilingiri çağırıyor. Kapıyı açtırdığında çilingir içeriden gelen yoğun kötü kokulan dolayı oradan uzaklaşıyor. Doktor Celal içeri girdiğinde gördükleri manzara karşısında adeta şoka giriyor. 4 boynuz büyüsü denilen ritüelde 4 adet cansız bedene rastlıyor. Hemen polislere haber veriyor ve adli tıpta cesetlerin otopsisi zor da olsa kimlikleri belli oluyor. Bu vaka Mukadder Yaman vakası olarak
yıllarca raflarda çözüme ulaşmayan bir vaka olarak kaldırılıyor. Zeren ve Ayla'nın nerede oldukları ise hala bilinmemektedir. Seni sonsuz bir hasretle seven ana Firdevs Tahiri. Evet dostlar, işte olaylar bu şekilde. Ben Kapital Burak.